Tarih boyunca savaşların, siyasi entrikaların ve istihbarat oyunlarının gölgesinde kalan ama etkisi büyük olan bir figür vardır. Kadın casuslar. Gizemli varlıkları, toplumsal rollerin ötesine geçen cesaretleri ve zekalarıyla kadınlar, casusluk tarihinde hayati roller üstlenmişlerdir. Kimi zaman sarayların içinde bir köle, kimi zaman düşman hattının ötesinde bir haberci ya da bir sevgili kılığında bilgi toplayan bu kadınlar, sadece ülkelerinin değil, çoğu zaman tarihin akışını değiştirmişlerdir. Belle Boyd'dan Mata Hari'ye, Kraliçe II. Elizabeth'in casuslarından Soğuk Savaş'ın görünmeyen kadınlarına kadar uzanan bu gölgeli geçmiş, kadınların sadece cephede değil, gölgelerde de savaşabildiğini gösterir. Onlar, fark edilmeden en derin sırları elde etmeyi başaran, tarih sahnesinin sessiz ama güçlü aktörleridir. İşte bu görünmeyen savaşçılar zincirinin en eski halkalarından biri, kutsal metinlerde adı geçen ve cesaretiyle bir milletin kaderini etkileyen bir kadındır. Rahab. Jeriko şehrinin surlarında yaşayan bir fahişe olarak tanınsa da, Rahab aslında zamanının en stratejik hamlesini yapan bir istihbarat figürüdür. İsrailoğullarının gönderdiği 2 casusu gizleyerek sadece düşmanın niyetlerini boşa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun çöküşünü önceden sezmiş ve doğru tarafa geçerek hayatta kalmayı başarmıştır. Hadi gelin, Rahab'ı yakından tanıyalım. Kenan diyarındaki, Eriha olarak da bilinen Jeriko kentinde yaşardı. Aslen Kenanlıdır. Yani İsrailoğullarının düşmanı olan halktandır. Tevrat'ta Rahab'ın fahişe olduğu söylenir. Fahişe kelimesi İbranice'de zonah demektir. Bu kelime bazen konak işletmecisi ya da ev sahibi anlamına da gelebilir. Bazı yorumcular, onun bir han işlettiğini ve buranın istihbarat açısından önemli bir yer olduğunu düşünür. Casusluk süreci ise şu şekilde başlamıştı. Yeşu kitabının 2. bölümünde anlatılana göre Yeşu, Jeriko'nun karşısındaki Şittim'de bir kamp kurmuştu. Amacı Kenan diyarını ele geçirip oraya yerleşmekti. Keşif yapmaları için 2 casusu Kenan topraklarına yolladı. Bu 2 casus ise Rahab'ın hanında konaklamaya karar verdiler. Rahab onların casus olduklarını anlamıştı, ancak bunu anlayan sadece o değildi. Buraya gelmelerinin nedeni, Rahab'ın hanı, şehri çevreleyen surların bitişiğindeydi. Yabancıların uğrak yeri olması, casusların oraya kolayca karışabilmesini sağlıyordu. Rahab sıradan bir han işletmecisi değildi. Gözlemler yapar, gelen haberleri toplar, dikkatli konuşur ve sessizce dinlerdi. Şehrin nabzını tutan bir kadındı. Eriha kralına haber gönderildi. Kral, Rahab'a adamlarını göndererek, sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. Rahab ise adamların bana geldikleri doğru dedi. Ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz, demişti. Ancak olayın aslı bu değildi. Rahab, bu 2 adamın casus olduğunu anladığında onları dama çıkarıp arpa saplarının arasında saklamıştı. Rahab, neden bu 2 casusu korumuştu sorusunun cevabı ise, Rahab'ın şehre değil hakikate olan inancıydı. Kenan halkının gözünde İsrailoğulları, Mısır'daki büyük firavunu alt eden, çölü geçen ve krallıkları yıkan bir halk olarak tanınıyordu. Halk onlardan korkuyordu, ancak Rahab aynı şekilde düşünmüyordu. O gece Rahab, damdaki casusların yanına çıktı. Ay ışığında konuştu. Sizin tanrınız, gökte de, yeryüzünde de tek ve gerçek tanrıdır. Biz onun ne yaptığını duyduk. Mısır'ı nasıl yerle bir ettiğini, sizinle savaşan kralları nasıl yendiğini biliyoruz. Kalbimiz eridi. Kimsenin içinde cesaret kalmadı. Size yardım ettim. Şimdi siz de bana söz verin. Benim ve ailemin canını bağışlayın. Casuslar da ona şöyle cevap verdi. Hayatlarımız, senin hayatın karşılığında. Ama şu şartla, evinin penceresinden kırmızı bir ip sarkıtacaksın.
Biz şehri ele geçirdiğimizde bu ipi göreceğiz ve oraya dokunmayacağız. Ama ailenden biri evin dışına çıkarsa, sorumluluk bize değil onlara ait olur. Rahab başını eğdi. Anlaşma yapılmıştı. Ertesi sabah, Rahab casusları evinin arka tarafından, surların dışına sarkan bir iple aşağı indirdi. Erihan'ın kapıları kilitliydi ama Rahab'ın evi surlara bitişikti. Tam da bu yüzden stratejik bir yerdi. Onlara şu tavsiyede bulundu. Dağlara gidin. 3 gün orada saklanın. Sonra halkınızın yanına dönebilirsiniz. Casuslar saklandılar, sonra Yeşu'ya döndüler. Ve olan biteni anlattılar. Tanrı, bu toprağı bize vermiştir. Halk korku içinde. Ve içlerinden biri bize yardım etti. Rahab adında bir kadın. Rahab'ın bu davranışı İsrailoğulları için sadece bir iyilik değildi. Tarihin seyrini değiştiren bir karardı. Casuslar geri döndükten sonra Yeşu, İsrailoğullarına Eriha'yı nasıl fethedeceklerini Tanrı'dan aldığı buyruklarla bildirdi. Ama bu öyle bildik bir kuşatma olmayacaktı. Silahların, mancınıkların, kuşatma kulelerinin değil. Sessizliğin, disiplinin ve inancın savaşı olacaktı. Tanrı Yeşu'ya şöyle buyurdu. Halk, 6 gün boyunca şehri bir kez turlayacak. 7. gün ise 7 kez dönecekler. 7. dönüşte kâhinler boruya üflesin. Ve halk hep bir ağızdan bağırsın. İşte o zaman surlar yıkılacak. Rahab, her sabah pencereye gidiyor. Yukarıdan o sessiz yürüyüşleri izliyordu. İsrailoğulları ellerinde silahlarla değil, borularla ve kutsal sandıkla yürüyorlardı. Ne bağırış vardı ne saldırı. Sadece ayak sesleri, sadece bekleyiş. Şehirdeki halk ise önce küçümsemişti onları. Sonra sinirlendiler ve korkmaya başladılar. Ne yapıyorlar böyle? Neden saldırmıyorlar? Neden bu kadar sakindeler? Her gün geçtikçe şehirdeki korku büyüyor. Ama Rahab'ın içinde bir huzur filizleniyordu. Çünkü o, artık bu şehrin değil, Tanrı'nın tarafındaydı. 7. gün geldi. O gün, sessizlik kırılacaktı. İsrailoğulları bu kez şehri 7 kez dolaştı. 7. tur sonunda kâhinler boruya üfledi. Ve binlerce kişi, Tanrı'nın buyruğuyla bir ağızdan bağırdı. O an, yer sarsıldı. Taşlar çatladı. Ve mucize gerçekleşti. Erihan'ın surları bir anda çöktü. Rahab, korkuyla ama bir inançla penceresindeki kırmızı ipi tuttu. Toz bulutlarının arasında evler yıkılıyor, çığlıklar yükseliyordu. Ama onun evi, surlara yaslanmış o küçük ev, ayaktaydı. İsrailoğulları şehre girdi. Tanrı, her şeyi yok etmelerini emretmişti. Hiçbir şey alınmayacak, hiçbir canlı bırakılmayacaktı. Ama Yeşu, önceden gönderdiği casuslara dönerek şöyle dedi. Gidin, o kadını ve ailesini bulunduğu evden çıkarın. Onlara söz verdiniz. Casuslar, toz duman içinde o kırmızı ipi gördüler. Eve girdiler. Ve Rahab'ı, annesini, babasını, kardeşlerini ve tüm ailesini dışarı çıkardılar. O gün herkesin yıkıldığı yerde, bir kadının evi kurtuldu. Rahab, halkıyla birlikte çölde yaşamaya başladı. Artık bir düşman değildi. Tanrı'nın halkına kabul edilmiş bir kadındı. Bazı Yahudi ve Hristiyan anlatılarına göre Rahab, daha sonra Salmon adında bir İsrailli ile evlendi. Bu evlilikten Boaz doğdu. Boaz, Naomi ve Rut'un öyküsünde yer alır ve Kral Davud'un büyük babası olur. Yani bir zamanlar Eriha'da yaşayan, düşman sayılan bir kadın. Sonunda İsrail'in en büyük kralının soyağacında yer aldı. Yeni Ahit'te Rahab'ın inancı ise şu şekilde anlatılır. İman sayesinde fahişe Rahab, casusları barış içinde ağırladığı için Tanrı'nın emirlerine karşı gelenlerle birlikte yok olmadı. Aynı şekilde, Rahab da doğru sayılmadı mı?
Çünkü casusları ağırlayıp başka yoldan göndererek imanını eylemleriyle gösterdi. Yani Hristiyan geleneğinde Rahav'ın yaptığı şey sadece hayatta kalmak değil, imanın fiiliyle birleşmesi olarak yorumlanır. Bu metinler, Rahav'ı bir inanç kahramanı olarak konumlandırır. Rahav'ın hikayesi, tarihin unutulmuş bir kenarında duran bir kadının, nasıl büyük bir kaderin parçası haline geldiğini gösterir. Gücü, ünvanı ya da halkı yoktu. Ama cesareti vardı. İnancı ve karar verme gücü vardı. Bu yüzden onun evi yıkılmadı. Bu yüzden onun adı, kutsal kitaplara geçti. Ve bu yüzden onun hikayesi, bugün halen anlatılıyor. Peki, sizce Rahav gerçekten inandığı için mi casuslara yardım etti? Yoksa korktuğu için mi?